Ev Avcısı bugün Bodrum Yalıkavak'ta. Yalıkavak'ın merkezindeyiz. Marinaya ve denize 1,5 kilometre uzaklıkta. Alışveriş merkezlerine yürüyerek, bütün ihtiyaçlarınızı yürüyerek karşılayabileceğiniz bir noktadayız. Lokasyon olarak muhteşem ve ortalıkta 1 desibel bile gürültü yok. Bugün sadece biraz rüzgar ve fırtına var. Bunda da yapacak bir şeyimiz yok. Bugünkü tanıtacağım villa, satışa çıktığımız villa, aslında bunlardan 2 tane var ama ben bugün bir tanesinin sunumunu yapacağım. Açıklamada da ikisinin de özelliklerini yazacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yalıkavak'ın ve Bodrum'un çok değerli mimarının elinden çıkma. Umarım burası için geldiğinizde kendisiyle de tanışırız ve ne demek istediğimi anlarsınız diye düşünüyorum. Hemen evimizin teknik detaylarına geçmek istiyorum. 720 metrekare arsa payımız var. 223 metrekare brüt kullanımımız var. Bu arada 50 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz, 4+1 dubleks bir villa. Alt katımız açık mutfak salon artı bir tane de odamız var. Üst katımızda da 3 tane odamız, ebeveyn banyomuz ve ortak bir tane de banyo tuvaletimiz var. Diğer teknik özelliklere gelecek olursak akıllı ev sistemi, yerden ısıtma, alüminyum doğramalar, yüksek kapılar gibi birçok özellik sayabilirim. Daha fazla saymak istemiyorum. İsterseniz hepsini şimdi canlı olarak görebiliriz. Villamızın giriş bölümündeyiz. Buradan bir araçlık otoparkınız var. Şimdi onu göreceğiz ve evet, burada diyafon sistemimizi görüyorsunuz. İçeriden kameradan görüldüğü anda kapınız açılıyor ve buradan içeriye giriyoruz. Evet, şunu kapatalım ve otoparkımız, burada bir araçlık otoparkımız var. Fakat ön tarafımız çok müsait. O yüzden eğer misafiriniz gelirse dışarıda hiçbir zaman için park problemi yaşamayacaksınız. Bu da bence önemli bir özellik. Çünkü Yalıkavak'ın merkezindesiniz ve otopark sorunu, park sorunu yaşamıyorsunuz ve hiç ses gürültü yok. Hemen bahçemize geçmek istiyorum buradan. Bugün biraz fazla rüzgar var, hatta fırtına var. O yüzden çok fazla detaylı bahçemizi gezemiyoruz ama buradan bahçeyi görebileceğinizi ümit ediyorum. Geniş bir bahçemiz var ve komple ön tarafımız, özellikle geniş bir havuzumuz var. Hemen onun arka tarafında güneşlenme terasımız, dek, sonsuzluk havuzu herhalde buradan görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ferah bir villa ve son halini almış bir villa. Etrafında başka bir yerleşim olmayacak. Bunu neden söylemek istiyorum? Baktığınızda gerçekten gökyüzünü, ağaçları ve bütün doğayı buradan görebiliyorsunuz. Bu da size bir ferahlık katıyor. Aynı zamanda şu anda tabii ki bitkilerimiz çok yeni. Bunlar büyüdüğü zaman burada inanılmaz bir mahrem alan oluşacak. Yani Yalıkavak'ın göbeğindesiniz ve tamamen mahrem bir alan oluşturabilirsiniz. Bence bu da çok önemli. 37 metrekare büyüklüğünde bir terasımız var. Ve üzerini gördüğünüz gibi ahşap panellerle güneş kırıcılarımız var. Buradan kesinlikle günün hiçbir saatinde güneş almıyor. Tamamen gölge oluyor. Şunu da söylemek istiyorum. Bu taraf batı bölümü ve deniz de benim karşı tarafımda. Burada bir gördüğünüz üzere 6 kişilik bir masamız var. Fakat buraya çok rahat 8-12 kişilik masa rahat rahat koyabilirsiniz. Biraz da dış özelliklerimizden, villamızın dış özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ahşap panellerle kaplanmış ve çok estetik duruyor. Aydınlatmalar da, gece görüntüsü harika oluyor. Eğer akşam saatlerine kalabilirsek bunun görüntülerini de size vereceğim. Bunlar tabii ki sudan etkilenmeyen ahşap paneller. Yine hemen dışarıdayken şunu da söylemek istiyorum. Alüminyum doğrama kullanılmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi isterseniz evimize girelim.
Evimizin kapı giriş bölümündeyiz. Herhalde bu estetik yapıyı görebiliyorsunuz. Ahşap paneller gerçekten çok sıcak bir görüntü yaratıyor. Bu arada girdiğinizde sağ tarafta küçük bir koridor şeklinde bahçemiz de var ve gayet de güzel bitkilendirilmiş. 1-2 aya kadar yemyeşil ve begonvillerin açtığını düşünürsek muhteşem olacak. Evet, özel bir kapımız ve burada buzlu camla bir aydınlatmamız var. İçeriye girince göreceğiz. Özel derken ahşap bir kapımız var. Çok fazla bu ahşap kapılara rastlayamıyoruz artık. Genelde çelik kapılar oluyor ama yani ben ahşabın sıcaklığını çok seviyorum. Onu kesinlikle belirtmek istiyorum. Evimize girdik. Girer girmez dışarıda söylemiştim. Burada bir camımız var. Buzlu bir camımız. Buraya doğal bir ışık geliyor ve hemen bunun yan tarafında ayakkabılığımız ve vestiyerimizi görüyorsunuz. Doğal ışıkla beraber burada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet. Girişte şunu pas geçmek istemiyorum. Akıllı ev sistemimizden bahsetmiştim. Paneli burada. Bu arada eve girer girmez hemen salona ve mutfağın içine düşmüyorsunuz. Burada küçük bir koridor oluşturulmuş ve bağlantı kesilmiş. Bence bu da hoş. Evet. Açık mutfak ve salondayız. Açık mutfak salonumuz 49 metrekare büyüklüğünde. Öncelikle salon bölümümüze bakmak istiyorum. Dikdörtgen bir yapıda mutfak ve salonumuz. Bence gayet yeteri kadar büyüklüğü var diye düşünüyorum. Buraya bir köşe koltuk koyulmuş. Artık hani bunları neden söylüyorum? Buradaki ölçeklendirmeyi yapın diye. Tabii ki burada düzenlemeyi siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Buradan karşı tarafa baktığımda, yani evin batı bölümüne baktığımda komple cam yapılmış. Az önce dışarıda söylemiştim ama bunu içeriden daha iyi hissediyorsunuz. Şu arada hemen perdeyi de açmak istiyorum ki burası ferah. Baktığınız zaman buradan havuzunuzu, sonsuzluk havuzunuzu, yeşilliği ve karşı taraftan da gökyüzünü görüyorsunuz ki bu çok çok önemli. Boğucu bir yerde değilsiniz ve buraya başka bina yapılmayacağınızı da düşündüğünüzde bu çok önemli bir durum. Şu bahçe duvarlarındaki ağaçlarımızı görüyorsunuz. Tabii ki onlar daha büyümedi. Büyüdükten sonra burada inanılmaz mahrem bir alan oluşacak. Yani bence perde kullanmaya bile ihtiyaç duymayacaksınız. Full sadece camı kullanabilirsiniz. Böylelikle dışarıyla içerisi bütünleşecek ve buradaki boşluk da çok bir anlam vermeyecek. Çünkü dışarıda çok daha geniş bir alanınız olacak. Hatta isterseniz şu geniş yekpare olan sürgülü kapımızı açalım. Tabii ki küçük detaylar da var. Bütün pencerelerde sineklikler de var. Onu da söylemek istiyorum. Buradaki devasa terasla beraber salonu birleştirdiğinizde ki 8 ay çoğu zaman dışarıda yaşayacaksınız. O yüzden çok geniş bir alana sahip oluyorsunuz. Evet, şimdi gelelim mutfak bölümümüze. Bu arada evimiz eşyalı. Şu anda gördüğünüz bütün bu eşyalarıyla beraber satılıyor satışta. Beyaz eşya olarak tamamen Siemens. Ankastreler ve beyaz eşyalarımız Siemens olarak kullanılmış. Şurada bu dolaplarımızın, depolama alanlarımızın detaylarını göstermek istiyorum. Raflar ve sürgülü raflarımızı da görüyorsunuz. Bunları özellikle yapıyorum ki hani kullanılan malzemelerin kalitesine bakın diye. Evet, gene birkaç tane buradan Doruk detayları alıyor musun bilmiyorum ama epeyce bir depolama alanımız var. Buradaki lavabo ve tezgahımız küçük görünse de arkada büyük bir mutfak adamız var. Büyük diyorum. Neden? Benim ilk defa gördüğüm bir tasarım bu. Çok rastlamadığım bir durum. Daha önce tanıttığımız hiçbir villada böyle bir tasarıma rastlamadık. Bu bana gerçekten kullanışlı geldi. Benim hoşuma gitti açıkçası. Burada 4 kişilik bir masa oluşturulmuş. Aynı zamanda hemen diğer tarafı da göstermek istiyorum. Burada 2 tane taburemiz var. Hatta buraya 3 tane, 4 tane bile tabure sığabilir. Burada da çok keyifli zamanlar yaşayabiliriz. Şöyle geleyim. Evet, nasıl keyifli zamanlar? Evin aşçısı kimdir bilmiyorum. Artık evin erkeği mi, evin kadını mı? Onun için bir şey diyemiyorum ama burada yemek sohbetleri çok güzel olur diye düşünüyorum. Burada yemek yapan evin aşçısı ve burada diğer aile fertleriyle
hoş bir sohbet, vakit geçirilebilir. Evet, orada da zaten yemek masamız var. O bölüme geçebilirsiniz. Benim hoşuma gitti bu tasarım. Burada bir merdiven altında çamaşırlığımız var. Merdiven altı güzel değerlendirilmiş. Şöyle söyleyeyim, burada çamaşır makinemiz var. Kurutma makinesi de kullanıyorsanız burada kurutma bölümü de ayrılmış ve hijyen malzemelerinizi depolayabileceğiniz bol miktarda da depolama alanları var. Hemen arkama döndüğümde merdiven altı gene depo olarak kullanılabilecek geniş bir bölüm. Evet, bu depo ve teknik odamızı geçiyoruz. Alt kattaki odamızı gezelim. 12 metrekare büyüklüğünde alt katta bir odamız var. Yeteri kadar büyüklüğü var diye düşünüyorum. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Karşı tarafta gömme bir gardırobumuz var. Görüyorsunuz burada dolaşabileceğiniz de rahat rahat dolaşabileceğiniz bir alan var. Gene burası batı bölümüne bakıyor. Batı yani denizin olduğu bölüme bakıyor ve komple cam kullanılmış. İçeriye doğal ışık bol miktarda giriyor. Ve buradan baktığınız zaman çim alanınızı, ki ben bunu çok seviyorum yer seviyesinde, çim alanı, havuzunuz ve gökyüzü gayet güzel. Şuradan hemen dolabımızın detayını göstermek istiyorum. LED ışıklı şık bir dolabımız var, gardırobumuz, 2 kapaklı. Bu arada VRF klima sistemimiz var. Bunu girişte söylemeyi unutmuştum. VRF klima sistemimizin bütün odalarda da kontrol panelimizi görüyorsunuz ve Viessmann marka klima sistemi kullanılmış. Evet, odamızdan çıkıyoruz ve alt kattaki son noktamız burada ortak banyo tuvaletimiz. Ortak banyo tuvaletinde en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi burada geniş bir havalandırma penceresi kullanılmış. Bu geniş havalandırma pencereleri benim çok hoşuma gidiyor ve gerçekten olması gereken diye düşünüyorum. Ve ikinci noktada bu duş alanımız en sevdiğimden. Vallahi hiç bu kadar yükseğini görmemiştim galiba. Duş başlığı inanılmaz yüksek. Benim için harika. Kesinlikle umarım hep böyle kullanılır. En sevdiğimden. Evet. Burayı da kapatalım ve hemen üst katımıza geçelim. Üst katımıza geçerken hemen 2 noktaya, hatta 3 noktaya dikkat etmek istiyorum. Bir tanesi gene burada bir aydınlatmamız ve havalandırma bölümümüz var ve büyük bir pencere kullanılmış. İkincisi, buraya korkuluk gelecek. Şu anda imalat aşamasında onu yetiştiremedik ama çok kısa süre içinde buraya bir korkuluğumuz gelecek. Yani burası boş kalmayacak. Üçüncü de çok fazla kullanılmayan, genelde bu duvarla merdivenlerin bittiği alanda basamaklı şekilde yapılırdı bunlar. Fakat burada bu şekilde yapılmış ve benim hoşuma gitti. Bu da gene çok rastlamadığımız bir yapı. Böyle de keyifli olmuş. Yukarıda da bir bütünlük sağlamış. Merdivenlerimizin üst noktasına çıktığımızda gene aynı şekilde ve aynı büyüklükte bir aydınlatma ve havalandırma penceremiz var. Evet, şunu açıp göstermek istiyorum. Sinekliklerimiz her noktada var ve inanılmaz bir rüzgar var. Üst katımızda 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn odası, kendi banyosu da var. Artı bir tane ortak banyo tuvaletimiz var üst katta. Evet, birinci odamıza geldik. Birinci odamız 12 metrekare büyüklüğünde. Gömme dolabı olan, VRF klima sistemi olan bir odamız ve karşı tarafta batı cephesi komple cam. Buradan da şu manzaramıza baktığımızda buradan karşı taraftan ben marinayı demeyeyim de teknelerin direklerini görebiliyorum ve denizi görebiliyorum. Yani full manzaralı diyemem tabii ki ama gerçekten ferah ve güzel bir manzarası var buranın. Buradan marinayı görebiliyorsunuz ve marina dediğim gibi 1.3-1.4 kilometre uzaklığında burada. Evet, hemen şöyle gene aynı şekilde aşağıdaki gibi bir 2 kapılı gardırobumuz var. Gene LED ışıklı şık bir gömme gardırobumuz var. O zaman hemen ikinci odamıza geçmeden önce ortak banyo tuvaletimize bakalım.
Aşağıdakiyle aynı şekilde bir banyo tuvaletimiz var. Büyüklüğü de aynı, renkleri de aynı. O yüzden çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Buradan ikinci odamıza geçiyorum. Evet. Ya şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunlar çok küçük ayrıntılar ama gerçekten çok keyifli şeyler. Yani bu kapılardaki hissiyat bile çok önemli. Doruk, ne dersin? Kesinlikle, ben ona çok dikkat ediyorum. Yani dikkat eden çok müşterimiz var. Ben de dikkat ediyorum ama onu söylemek istedim. Bu odamız diğerlerinden 1 metrekare daha büyük. 13 metrekare büyüklüğünde bir odamız. Yapısı da farklı. Daha dikdörtgen geliyor burası. Fakat karşı cephe her zaman için gene aynı. Şuradan isterseniz hemen bir göz atalım. Manzaramız da aynı şekilde. Burada sadece farklı olan gardırobumuz. Burada 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Onu göstermek istiyorum çünkü diğerleri camdı. Bu ahşap. Ve led ışığı yok. Aslında var galiba ama bilemedim. Neyse. Yok. Çözemedik bunu. Burada da 3. kapağımız askılı ve raflı olan bölüm. Hemen buradan ana yatak odamıza geçiyoruz. Ve ana yatak odamızdayız. Ana yatak odamız banyosu, tuvaleti dahil 23 metrekare büyüklüğünde. Biraz hızlı bir giriş yaptık ama hemen ben burada 3 kapaklı olan gardırobumuzu göstermek istiyorum. En geniş gardırobumuz tabii ki ana yatak odasında. Evet, şunların detaylarını herhalde Doruk alıyorsundur diye düşünüyorum. Bu çok şık. Gardırobumuz da benim hoşuma gitti. Cam olması odayı bence biraz daha geniş gösteriyor diye düşünüyorum. Gene batı cephesi neredeyse komple cam. Yani metraj olarak tutturabiliriz. Çünkü burada bir kirişimiz olsa bile L şeklinde gelen bir burada camımız var. O yüzden biraz güney cephesinden de ışık alıyor. Hem batı cephesinden hem de güney cephesinden ışık alıyor. Tabii ki buradaki en büyük güzelliğimiz de balkonumuz. Evet Doruk. Balkona çıkacağım ama çok rüzgar var. İnşallah sesimiz kötü çıkmaz. Evet. Buradan manzarayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle geçmek istiyorum. Bu arada ben balkonun dar bölümündeyim ve diğer ikinci odamızdan da burası gözükebiliyor. Burada çok geniş bir balkon alanımız var ve burası da çok keyifli bir alan. Buraya bahçe mobilyalarınızı atıp burada kitabınızı okuyabilir, kahvenizi içebilirsiniz. Ve buradan bu güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Evet, çok rüzgar olduğu için burada fazla kalmak istemiyorum. Hemen içeriye giriyorum. En son olarak tabii ki ebeveyn banyomuza bakmak istiyorum. Bu arada hemen şunu atladım. Balkona, geniş olan kısmına buradan da çıkabilirsiniz. Burada da ikinci bir kapımız var. Buradan hemen ne yapıyoruz? Evet. Banyomuz evdeki en büyük banyo. Bayağı geniş. Duş bölümü de çok geniş. Evet ve gene en sevdiğimiz gibi duş başlığı çok yüksek ve burada çok büyük bir duş bölümümüz var. Yani hatta bilemiyorum, buraya bir küvet ya da jacuzzi de konulabilir miydi? Videomuzun başında da burada 2 adet villamızın olduğunu söylemiştim. Bu villanın hemen arka parselinde bir villamız daha var. Özellikler olarak aynı. Onun bir farkı 3 katlı olması. Kottan dolayı aşağıda bir de bodrum katı var. Bunun ve diğerinin bütün özelliklerini açıklamalar bölümüne yazıyorum. Ve tabii ki fiyatını da açıklamalar bölümüne yazacağım. Ayrıca ikisinin de bütün özelliklerini evavcısı.com web sitemizden de bulabilirsiniz. Tabii ki bu evi satın almak için ya da bunların sunumu için beni cep telefonumdan arayabilirsiniz. Hemen cep telefonumu da sol köşeye yazıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.